hissedilen bir şey mi ölüm? Yoğun bakım bizim hayatımızın parçası. Dolayısıyla sık görüyoruz. Keşke diyenlerle karşılaştınız mı hocam? Sağlığımın kıymetini bilmedim, siz bilin. Hiçbir şey değmiyormuş. Sevdiği birisi yanına girdiği zaman o konuşmayan, duymayan kişinin nabız değeri yükseliyor. Yükseliyor. Gözünden yaşın geldiğini görebiliyorsunuz. İnsan görmek istemiyorum diyor. İçe kapanıyor ve demans, Alzheimer tablosu hızlanıyor. Hop başlıyor. Aynılık beyne iyi gelmiyor. İyi gelmiyor. Kaliteli yaşlanabilmek için ne yapmalıyız? Kaliteli yaşam bu. Kimseye muhtaç olmama, kimseye yük olmama. Kanlanması iyi olan beyinde ileride demans ya da Alzheimer riski daha bir aza iniyor. Yürüyor. 2. Kesilmeyen ağrılarda D3 ile beraber B12 verdiğinizde ağrı kesilebiliyor. Kas kütlemde azalma olduğunu ben anlar mıyım vücudumda? Aynadan baktığınız zaman kolunuzun buradan sarktığını görürsünüz. Bu ağrılar ihmale gelmez diyor Profesör Doktor Orhan Şen. Efendim merhabalar, Ferda Yıldırım YouTube kanalında en sevdiğim hekimlerden biri geldi. Profesör Doktor Orhan Şen, beyin, sinir ve omurilik cerrahisi uzmanı. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Ferda Hanım. İyi misiniz? İyiyim. Sizi görünce daha iyi oldum. Sağ olun, var olun. Siz nasılsınız? Valla biz de sizi gördük, daha iyi olduk. Teşekkür ederim. Ben böyle gıyabınızda konuşuyorum, yüzünüzde de söyleyeyim istiyorum. Yani gerçekten hem işinin ehli bir hekim hem de ne zaman arasam bir yakınımla ilgili bir problem varsa o sorulara cevap verir, o kişiyle konuşur. Allah sizden razı olsun hocam. Allah sizden de razı olsun. Görevimiz, işimiz, eğer sevdiğimiz insanlara ve hastalara bir parça katkımız oluyorsa ne mutlu bize. Çok şükür. Hocam şimdi ben bugünlerde bunu çok sorguluyorum. Yakınlarıma baktığımda, bilhassa kendi anneme baktığımda şunu görüyorum. Vücudu zamanında o kadar hoyrat kullanıyorlar ki maalesef ki kaliteli yaşlanamıyorlar. Hem nörolojik anlamda sıkıntılar çıkıyor hem de bedenlerine iyi davranmadıkları için hiç ağrıları, sızıları eksik olmuyor. Bunun üzerine çok kafa yorduğum bir dönemde yayına geldiniz. Biz daha bugünlerden kaliteli yaşlanabilmek için ne yapmalıyız? Kaliteli yaşlanmaktan kasıt nedir? Kaliteli yaşlanmaktan kasıt yaşınız 70, 80, 85, 90 olduğu zaman kimseye muhtaç kalmadan, Doğru. kimseye yük olmadan. Unutkanlık evet olabilir ama bu sizin yer, mekan karıştırma anlamında değil veya halüsinasyonlar görerek yalnızdakine zarar verme, kendinize zarar verme olarak değil. Normal unutkanlık çerçevesinde kalkıp kendi ihtiyaçlarınızı giderme, normal konuyu anlama, anlatma ve hareket kabiliyetinizi kaybetmeme. Bu, kaliteli yaşam bu. Kimseye muhtaç olmama, kimseye yük olmama. Şimdi doğurganlık oranı dünya genelinde düştü. Bizde çok belirgin düştü. Kesinlikle. Şu anda eskiden bizlerin de konuştuğu İskandinav ülkelerinde doğum oranı çok düşük derdik. Biz şu anda onların da bir kısmının altına indik. Bu genç nüfusun artık eskisi gibi nüfusumuz genç diyeceğimiz boyutta bir doğurganlığa sahip olmadığını görüyoruz ve yaşlanıyor. Yaşlanma neye bağlı? Hastanelerde hastaneye, hizmete erişilebilirlik arttı. Tanı imkanları arttı ve orada tanı konulduğu zaman ona gerekli müdahale yapılıyor. Eskiden mesela bir kalp hastalığı olduğu zaman bilmiyordu, göğsüm ağrıyor diyordu, ilaçları veriyor gidiyordu. Şimdi ona stent takılabiliyor, olmuyor, bypass yapılabiliyor. Bunlardaki sonuçlar oldukça iyi. Veya hastanın kendisinin bir başka yerde başka bir rahatsızlığı var, ilaçla ya da cerrahi çözebiliyorsunuz. Bu da ömrü uzatıyor. Tamam, ömür uzuyor, güzel ama nasıl uzuyor? İşte kaliteli yaşlanmak burada devreye giriyor. Maalesef çocuk yaştan itibaren o kaliteli yaşlanıyorlar dediğimiz Avrupa'dan örnekler verdiğimiz tabloda çocuk yaştan itibaren sporla, Aynen. sanatla iç içe. Bir hobiyle. Bir hobiyle iç içe. Her şeyden önce yaşama sevinçleri var hocam. Yaşama sevinçleri var. Bizim şimdi kendi çocukluğumuzda da aslında yaşama sevincimiz vardı. Biz çıkardık, bahçede oynardık. Yolun kenarında oynardık. Oyun esnasında eğilirdik, doğrulurduk, hareket ederdik.
Ve o hareketle beraber arkadaşlarla birlikte oturup konuştuğumuz zaman onların evinde ne var ne yok, o ne giydi, öbürü ne giydi, öbürü ne aldı, bir sosyalleşme de vardı o yaşa göre. Ama şimdi bunların hepsi bitti. Sıfır hareket, ders masa başında çalışılıyor, bilgisayarın başından ayrılmıyor. Ara verdiği dönemde istirahat edeceği zaman tekrar yeniden bilgisayarın başına geçiyor. Orada oyunlar oynuyor. Sosyalleşme yok. Ya da bir şey yapılacak, telefonla aramak yok. Hemen mesajdan, eskiden yine bir yazma vardı, o da gitti. Emojileri yerine aldı. Şimdi bu beyni tembelleştiriyor. Beyni tembelleştiriyor. Bu hareket kabiliyeti olmadığı için kaslar damarlara pompa görevi yapar. Yürüdükçe bacak kasları, o kaslar kasıldıkça, gevşedikçe damarlara pompa görevi yaparak beynin ve diğer organların beslenmesini arttırır. Kolunuzla, elinizle yaptığınız hareketler yine aynı şekilde pompa görevi görerek beynin ve diğer organların kanlanmasını arttırır. Dolayısıyla kanlanması iyi olan beyinde ileride demans ya da Alzheimer riski daha bir aza iniyor. O zaman yürüyün. Yürüyün. 1. 2. Evet, sosyal medyayı kullanmak güzel, bilgisayarı kullanmak güzel ama belirli bir zaman diliminde. Ve dışarıyla olan bağımızı kesmiyoruz. Sosyalleşmek adını verdiğimiz şey gidip bir kulübe, bir partiye ya da ne bileyim bir cemaate, bir örgüte üye olup körü körüne bağlı olmak değil. Çıkın, herhangi bir yerde, parkta dahi olsa oturun veya evinize misafir alın veya misafirliğe gidin veya tatile gittiğiniz zaman anlaşabildiğiniz insanlarla giderek konuşun. Yani Yalnız hayatla kalmayın. bağınızı koparmayın. Kopartmayın. 2 dedik buna. Evet, bunu bu şekilde yaptığımız müddetçe hareketle birlikte geriye bize kalan kısım nedir? 40'lı yaşlardan itibaren özellikle son yıllarda işlenmiş gıdalardan dolayı onlarda kullanılan maddelerden saklama özelliği artsın diye kullanılan maddelerden dolayı gıdalardan da yeteri kadar vitamin, mineralleri alamıyoruz. Veya aldığımız yeteri kadar belli bir yaştan sonra emilmiyor. Dişimiz boşuna yok. Öğütmek için var. Ne kadar iyi öğütürseniz o kadar iyi sindirim olur. Ne kadar iyi sindirim olursa o kadar vitamin mineralden yana zenginleşmiş olursunuz. Bunların hiçbirini yapmıyoruz. Hemen atıştırıyoruz. Çiğnemeden, yeteri kadar öğütmeden yutuyoruz. Artı vücut belli bir yaşa geldikten sonra 40'ından sonra kendisinin de yaptığı bir takım hormonlar, bir takım vitamin minerallerimiz yapılmıyor, eksik kalıyor. O zaman yapmamız gereken ne? 40'ından sonra mutlaka ama mutlaka takviye gıda adını verdiğimiz destek tedavi almak gerekiyor. Beslenmeyi dengeli yapmak gerekiyor. Hangi takviyeler? Modern insan şu an hangi takviyelere muhtaç hocam? Şimdi eğer inflamatuar bir hastalığınız varsa, herhangi bir soğukta, sabah kalktığınızda belde tutulma varsa, diz ekleminizde, omuz ekleminizde problem varsa, tekrar söylüyorum, hareket, dengeli beslenme ve beraberinde takviye olarak almanız gereken şey glukozamin, kontroitin, sülfat. Yanında bunlar kombine yapılıyor, satılıyor. Tip 2 kollajen. Onun yanında mesela zerdeçal, akgünlük, bunlar da ödemi çözer. Yumurta kabuğu zarıyla beraber ve içerisinde magnezyum stearatın kendisi. Bu da yine aynı şekilde kemik sağlığı için lazım. Bunları alıp yaptığımız zaman yanında da omega 3 ve D3'ü aldığınızda, ki omega 3, D3'ün birlikte olduğu materyaller var. Bunları kullandığınızda mesela iskelet sisteminize, kıkırdak dokunuza destek sağlamış oluyorsunuz. O kıkırdaktaki bozulma sürecini yavaşlatmış oluyorsunuz. Ama yalnız başına takviye gıda yetmez. Yalnız başına yürüme ya da yürümeyle beraber direnç egzersizleri, aerobik egzersizler, bunları üzerine yapmak gerekiyor. Nefes terapisini öğrenip bunu uygulamak gerekiyor. Bunları yaptığımız zaman destek alabiliriz. Ailede unutkanlık erken safhada ya da işte buna benzer şeyler var. Beyin için ginkgo biloba bitkisi. Ginkgo biloba'yı omega 3 ile beraber kullanabilirsiniz. Beyin için glutatyon.
Mükemmel bir şey mesela. Burada bunları beraber destekleyebiliriz. Ve en çok bazen kesilmeyen ağrılarda D3 ile beraber B12 verdiğinizde ağrı kesilebiliyor. Vitamin mineral eksikliği. Çoğunun altında yatan bu. Ama aynı zamanda B1, B6, B12 vitamini beyin içinde mükemmel bir fayda sağlıyor. Dolayısıyla kendinizdeki eksik gördüğünüz şeyi ya da genel olarak işte artık 40-45'li yaşlara geldim. Ne yapmam gerekiyor? Ginkgo biloba'yı omega 3 ile beraber, glutatyonun da içerisinde olduğu ürünle beraber B1, B6, B12 beyin sağlığı için. Omega 3 beyin, kalp ve kemik sağlığı için. D3'ün kendisi yine özellikle kemik sağlığı için. Bunların yanına da glukozamin kontrolün sülfat, tip 2 kollajen, zerdeçal, ak günlük, yumurta kabuğu zarı ve magnezyumdan oluşan takviye gıdayı aldığınız zaman en temel şeylerin üstesinden gelmiş oluyorsunuz. Diğeri de kendi vücudumuzda örnek bazen dizilerde, filmlerde görülür. Demir eksikliği olanlar, özellikle çocuk yaşta olanlar gider duvarın sıvasını falan boyasını Evet, kazır. evet. Gider toprağa kazır. İhtiyacı olduğu için oradan alır mesela. Bir toprak yeme ihtiyacı Aynen öyle. hissederler. Onu hisseder mesela. Şimdi vücudumuzda da eğer ideali laboratuvarda yaptırmak bunları. Onu da şimdi ayrıca vurgulayacağım. Değerleri önemli. Laboratuvarda eğer bunu yapma şansınız yoksa siz kendinizde gördüğünüz eksiklik neyse ona uygun bu saydığım temel takviyelerin dışında ona uygun da alıp kullanabilirsiniz. Tam harika bir yerde bıraktınız hocam. Bunu hep merak etmişimdir. Şimdi robot değiliz. Bazen canımız öyle şeyler istiyor ki sizin kadar uzman değiliz elbette ama diyoruz ki içimizden herhalde bir şey eksildi vücudumda. Mesela çok tatlı yeme isteğimiz belirdiğinde vücutta ne eksiliyor? Çok tatlı yeme isteğinde genelde şeker metabolizmasında bozukluk var. Hmm. O yüzden böyle bir şey olduğu anda o anki şekerle beraber hemoglobin A1C adını verdiğimiz 3 aylık ortalama kan şekerini gösteriyor. Ona baktırmanız gerekiyor. Şekerde işte ben yediğim içtiğime dikkat ediyorum. Bir şey yapmıyorum. Eğer altta yatan bir şeker hastalığı varsa stres de şeker dengenizi bozabiliyor. Ve hemoglobin A1C değeriniz eğer yüksekse enfeksiyona yatkın hale geliyorsunuz. Hatta ve hatta biz cerrahi yapacağımız zaman eğer çok acil bir cerrahi girişim değilse hemoglobin A1C'yi yüksek olanları mutlaka endokrin doktoruna, kardiyoloji doktoruna danışırız ve anestezi doktorunun önerisi doğrultusunda alırız veya bekletiriz. Böyle problemler yoksa vücut bana şu eksildi diyor gibi bir mesaj yollar mı? Halsizlik, yorgunluk, eklem ağrısı, kas ağrısı, unutkanlık, kaslarınızın kendisinde ayrıca bir ağrı ya da kramplar, bunların hepsi birer işarettir. Ama dediğim gibi ideali laboratuvarda baktırmak. Çünkü o imkanlar var. Laboratuvarda baktırdığınız zaman ne gibi hataları yapıyoruz? Meslektaşlarımdan özür diliyorum. Genç meslektaşlarıma örnek olsun diye anlatıyorum. Laboratuvar sonucuna ekrandan baktığımızda veya çıktı aldığımızda referans aralıkları var. Evet. Her kit ayrıdır. Siz hangi kiti kullanıyorsanız sizin hastanenizin veya laboratuvarınızın referans aralığı onlar. O yüzden yanına referans aralıkları yazılır. En düşük rakam, en yüksek rakam yazılır. Örneği vitamin B12'den vereyim. 150 alt sınır diyelim. 800'de üst sınır diyelim. Şimdi o ekrandan baktığınız zaman otomatik olarak programlanmış. Eğer bu 149'a inerse rengi kırmızı oluyor. Evet. Ve siz ekrandan diğer hiçbir şeye bakmadan o kırmızıyı görüyorsunuz. Evet, kırmızı. Rakam kaç? 149. Peki 151 ise kırmızı yanıyor mu? Gösteriyor mu? Yok. Ya da 151 ise D harfi düşük, Y harfi yüksek. Bir şey yazıyor mu? Hayır. Normal gibi geçiyor. Hızla bakıldığı zaman biz o 151'i görmüyoruz. Şimdi suyu içtik, bardağın dibindeyiz. Bardağın dibinde bir birimlik bir şey, yani bu 100 birimlikse bir birim bir şey, 2 birim bir şey kalmış. Bizim laboratuvar bir birime gelince işaret veriyor. 2 birime dolu diyor. Ama dolu değil, boş. Dolu değil. Boş. Ha. O yüzden her değere ayrı ayrı bakmak gerekiyor. Doğru. Maalesef o işaretleme temelde yanlış.
yanlış yönlendiriyor. 151, 149 ile aynı. Ama onu renk olarak farklı görmediği için, D veya Y harfini, düşük veya yükseğin baş harflerini görmediği için normal kabul ediyor. Maşallahım var. Bütün değerlerin Halbuki gayet iyi. error veriyor Ki, sistem o halbuki sırada. yok, sistemin dibini görmüş ama o programlanan değerin altına inmediği için kırmızı görünmüyor. Hocam beyin sağlığımıza baktığımızda biz Alzheimer, demans bunların başlangıcını çok çok önceden kestirebilir miyiz? İşaret verir mi? Şöyle söyleyeyim. Unutkanlık olarak kendini gösterebilir. Ama unutkanlıktan kasıt ne? İşte anahtarı bir yerde unuttum, Evet. ayrı bir şey. Ama anahtarın ne işe yaradığını unutmak ayrı bir şey. Alzheimer'da anahtarın ne işe yaradığını unutuyor. Ya da işte geldim mutfakta su içmek için niyet ediyorum, gidip suyu dolduracağım. Mutfağa giriyorum, boş boş bakıyorum. Ben niçin geldim? İşarettir. İşaret. Bunların hepsi bir işaret. Artı kişilik değişikliği yapar. Mesela? Konuşma bozukluğu yapar. Şimdi kelimeleri de unutmaya başladığı için anlatmada sıkıntı yaşar. Eski akıcı konuşma olmaz. Yavaşlayarak konuşma olur. Yavaşlayarak konuşmadaki amaç zaman kazanıyor kelimeyi hatırlamak için. Bunu anlatırken eski halinde olmadığı zaman, hele hele eskiden bir de çok konuşkan birisi ise o yavaşlığı kabul etmeyince saldırgan davranışlar sergiliyor. Halüsinasyonlar görebiliyorlar. Bunları karıştırabiliyorlar. Bunlar klinik olarak farkına varacağımız şeyler. Mesela protein birikimi olur. Protein birikiminde orada zamanla, bunlar 10 yıl öncesinden falan başlar, zamanla birikir. Bu zamanla biriktiği için o aradaki konnektom dediğimiz iletişimin bozulmasına neden oluyor. Beyinde o iletişim, aktarım bozulduğu zaman bu tablo ortaya çıkıyor. Burada bu proteinlerin kendisini gösterebiliriz. Veya ApoE4, ApoE2 genetik bir tablo. Genetik tablodan ailede var ama bakıyorsunuz Alzheimer olmadı. Neden olmadı? Çünkü küçük yaştan itibaren harekette. Neden olmadı? Küçük yaştan itibaren dengeli besleniyor. Sosyal. Şimdi sosyal medyayı çok sık kullanıyorum diyorlar mesela. Sosyal medyanın adı sosyal. Kendisi Sosyal öyle medyada, değil. evet. Sosyal medyanın kendisinde siz neye bakıyorsanız hep size ona yönelik şeyler geliyor. Halbuki bizim beynimizin sürekli şüphe duyması gerekiyor, tartışması gerekiyor, araştırması gerekiyor, yeniliğe açık olması gerekiyor. O yüzden gerek siyaset biliminde, gerek finansta, gerek sağlıkta siz ne kadar çok farklı kitapları okursanız, siz ne kadar çok farklı insanlarla diyalog içerisinde olup farklı teknikleri sorup araştırırsanız o kadar iyi olursunuz. Sosyal medyada sizin önünüze hep aynı şeyler geliyor. Aynılık beyne iyi gelmiyor. İyi gelmiyor. Düşman. Çok güzel Düşman. bir bilgi bu. Düşman. Tembelleştiriyor beyni. Gündelik hayatımda diri tutmak için beynimi ne yapabilirim hocam? Bol tekrar. Artı bol anlatma. Ve mutlaka okuduğunuzu tekrar edin. Hatta belli aralık kendinize belli kelimeleri bir dil öğrenme anlamında olur. Ya da belli bir sayfayı okuyacağım hedef koyarsınız. O sayfayı anlatın. Okuyup geçtiğiniz zaman olmuyor. Katkısı olmuyor. Ve beynin gün içerisinde dokunduğu, kokladığı, ellediği, gördüğü, duyduğu, duyu organlarıyla ne varsa hepsinin depolandığı dönem uyku anı, derin uyku. Uykuyu kaliteli almazsa yine Alzheimer, demans açısından aday. O yüzden genetik yapınız eğer buna müsaitse ve siz uykuyu tam alıyorsanız, kelime tekrarını yapıyorsanız, bulmacayı da aynı derginin veya aynı internet sayfasının bulmacası değil. Farklı yerlerden farklı bulmaca çözelim. Çünkü bir yerden sonra orada da aynıya dönüyor. Doğru.
Evet, çözdüm diyorsunuz ama kendinizi kandırıyorsunuz. Hmm. Hep farklı. Bunları yaptığınız takdirde beyin sürekli diri oluyor, dinç oluyor. Bu da Alzheimer sürecini yavaşlatıyor. Hmm. Fiziksel hallerine yansır mı bu sürece girmiş birinin? Fiziksel halleri mesela daha sessizleşir dediniz ya da agresifleşir. Yani anlatamadığı zaman, iletişim problemi olunca ya da halüsinasyonlar görünce agresifleşir. Genelde böyle bir yavaşlama, içe kapanma vardır. Halüsinasyondan kastınız hocam nasıl? Yani olmayan bir şeyleri mi görmeye Evet, başlıyor? olmayan bir şeyleri görmeye başlıyorlar. O olmayan bir şeyi görünce olmayan bir şeyle konuşmaya başlıyor. Aa. Ya da yanındakini o olmayan bir şeyle özdeşleştirip zarar verebiliyor. Ya da o halüsinasyonun sonucu olarak kapıyı açıyor, gidiyor. Gittiği zaman geçmişte bildiği adrese gider. Ama gittiği adresten en son adres eğer çok uzun süredir yeni bir yerse taşındığı yer gidemez. Çünkü yakını daha erken unutuyorlar. Eski hep akıllarında. Zaten diyorum ki bunu bir beyin uzmanına soralım. Geçmişte olan biten ileride hocam bize yük olarak daha da fazla mı geliyor acaba? Mesela gençken belli yaşlarda bunları hallettiğimizi düşünüyoruz. Yaşlandıkça diyorum annelerden hep böyle duyarız ya geçmişte olan şeyleri asla unutmadıklarını esasında fark ediyorsunuz bir sohbet sırasında. Az önce ne dedim? Uykuda depolanır. Tıpkı bilgisayarın hard diskine koyduğunuzda veya işte arama motorlarından bir şeyi aradığımız zaman neyi aramışsak onun cevabı çıkar. Beyin bu kadar mükemmel tasarlanmış. O evet beyinde duruyor. Uykudayken hepsi bir şekilde alıp depolanıyor. Ve biz her türlü şeye dikkat ediyoruz. Unutkanlığımız olmasın diye. Öyle bir anda su yüzüne çıkıyor ki şaşırıp kalırsınız. Onlar durur. Lazım olduğu zaman Ortaya çıkar. ortaya çıkar. O yüzden lazım olacak olanlarda önerim şu. Yaş aldıkça, yaşlandıkçayı sevmiyorum. Yaş aldıkça, inanın 40'lı yaştan sonra aslında yaşadıklarımız, gördüklerimiz, travmalarımız zaten bir takım şeyleri bırakmamıza neden oluyor. Bir takım alışkanlıklarımızı değiştirmemize neden oluyor. O yüzden beynin bana kötü şeyleri hatırlatmaması için sürekli böyle çıkıp da yeter artık ne kadersizim hep böyle hep böyle hep böyle dememesi için belli bir şeyden sonra seçici olmak gerekiyor. Çok fazlasını kazanacağım diye, çok fazla ünvan sahibi olacağım diye, çok fazla işte yalan dünyanın yalan saygınlığını yaşayacağım diye her yere koşturduğunuz zaman yorulursunuz. Her yere koşturup yetişemediğiniz zaman da isyan edersiniz ve o isyanınızda da geçmişe ait ne varsa bütün travmalarınız ortaya çıkar. Kesinlikle. Tersine Beyin şu an bizimle konuşsa, en çok yaptığımız 3 yanlışla ilgili şu an bize dile gelse ne der hocam? geçmişe fazla takılma der. Tamam. İkincisi spor işte hafif dirençli, yaşımıza göre spor, onu özellikle vurguluyorum. Yürüyüş, bunları mutlaka ama mutlaka yap. 3, toksik insanlardan uzak dur. Der. Kesinlikle. Kesinlikle. Çünkü kendi gözlemim artı okuduklarımdan çıkardığım şey toksik insan sizi dibe çekiyor ve size zarar veriyor. Geçenlerde bir aile çocuklarını yurt dışında okurken imkanları varken bir ortaklık sonucu ortaklarının kendilerini kandırması, dolandırması ki onların beyanı. Belki de o ortağın çerçevesine baktığın zaman bu taraf kabahatli. Bir de böyle bir durum var. Onun anlattığını söylüyorum. Böyle bir olayda çocuklarını yurt dışındaki eğitimini bıraktırarak tekrar geri getirmişler ve çocuk şu anda onun psikolojik travmasını yaşıyor. Halbuki bu coğrafyada ortaklık kültürü yok. Ortaklık kültürünün en güzel örneği evliliklerdir. Ortaklık kültürünün en güzel özellikleri akrabalık bağlarıdır. Kan bağın olmasına rağmen her gün veren bir insansan iyi bir insansın. Bir gün şartların uygun olmadığında vermediğinde kötü bir insansın. O kötüyü bir gün duyacağıma kurallarıyla yaşayıp, kurallarıyla oturup kalkmak, mesafeyi iyi koruyabilmek, sevgiyi de nefreti de abartmadan yaşayabilmek
bizi korur. Ben daha iş ortaklıklarında Mutlu Mesud'unu hiç görmedim de duymadım da hocam. O kadar doğru söyledi ki hiç duymadım. Yani zor. O yüzden ortaklık kültürü başta saygıyı gerektirir. Temel eksiğimiz bu. Dinsel bir takım şeyler ağızdan düşmez. Ama onun gereği olan işte çalmamak. Çalmaktan kasıt sadece para değil. Zamanı çalmak da bence büyük bir Kul günah. hakkı. Kul hakkı. Zamanı çalmak da. O yüzden saygının olmadığı bir yerde ortaklık olmaz. Hocam bunları niye anlatıyor? Beyne iyi gelen şeyler. Kesinlikle. İşte bunlar beyni diri Kesinlikle. tutan, Şimdi toksiklikten uzaklaştıran. Ferda Hanım, tüm samimiyetimle söylüyorum. Bu olaydan önceki gördüğüm aileyle bundan sonra aile dağlar kadar fark var. Fark var. Doğru. İnanın bununla beraber tansiyon oynuyor. Bununla beraber eğer Doğru. şeker varsa şeker oynuyor. Bununla beraber artık insan görmek istemiyorum diyor. İçe kapanıyor ve demans, Alzheimer tablosu Hop hızlanıyor. başlıyor. Dert adamı hasta eder diye de boşuna demiyorlar. Covid zamanında da mesela evet onun bunun şunun etkisi var ama en büyük etki hareketsiz kaldılar. Doğru. Evin içerisinde özellikle yaşlı insanlar tamamen evin içinde oturdu. Televizyonun karşısında her gün aynı kanalı izliyor. Her gün aynı saatte aynı diziyi ya da aynı ekran aynı haberlerini dinliyor. Halbuki siz haberleri bu kanaldan dinlediğiniz o kendine göre anlatıyor. Bu kanaldan dinleyen o kendine göre anlatıyor. Önemli olan sizin bunların hepsini dinleyip okuyup harmanlamanız, sentez yapmanız. Bir de beyne bir şok terapisi yollayın. Evet. İşte bu o beyni diri tutuyor. Doğru. Ne oldu? Kaldılar evde öyle. Hareketsiz kaldıkları için kalça ve diz problemi. Hareketsiz kaldığı için kilo aldı. Kalp problemleri, tansiyon problemleri. Hareketsiz kaldığı için hepsinde arkasından hızlı bir unutkanlık başladı. Ya babamla annem vallahi iyiydi bu Covid'in. Yani ne diyeyim ben? Öyle bir şey yaptı ki şimdi şuradan şuraya gidemiyor. Nedeni bu saydıklarımız. Hocam peki çok merak ettiğim bir soru var. Şimdi sizin işiniz yaşatmak, iyi etmek, şifa vermek. Ama bir de çok kritik hastalıkları da takip ettiğiniz, çok kritik ameliyatlara girdiğiniz için bir de ecel dediğimiz şey var. Ne yapsanız da artık son noktaya gelmiştir. Bu son anlarına tanıklık ettiğiniz hastalarınızda mesela ölümün başladığını hissediyor musunuz? Tıp anlamında elinizdeki verileri sormuyorum. Bedenine baktığınızda, yüzüne baktığınızda, konuşmaya çalıştığında hissedilen bir şey mi ölüm? Beyin, sinir ve omurilik cerrahisi uzmanları asistanlığın ilk gününden itibaren kafa travmalı, omurga travmalı, çoklu travmalı, beyin tümörlü, beyin kanamalı hastaları sıklıkla görüyor ve yoğun bakım bizim hayatımızın parçası. Dolayısıyla sık görüyoruz. Burada hastanın kendisi eğer size hiçbir cevap vermiyorsa, rengi yavaş yavaş soluklaşıyorsa, çenede şu hareketler ve ne yaparsanız yapın size hiçbir tepki vermiyorsa, beraberinde de tansiyon ve nabız düşüyorsa, solunum problemi atıyorum entübe, zaten makine kontrolünde ama buna rağmen tansiyon ve nabız düşüyor. İlacı en yüksek dozdan vermeye başladığınız andan itibaren evet biz bu hastayı kaybediyoruz. Yani işaret veriyor. İşaret veriyor. Elinizdeki verilere Tabii. bağlıysa makineye bile bakmadan biz bunları Bakmadan direkt kendini belli ediyor. hiç konuşabilenler için soruyorum. Keşke diyenlerle karşılaştınız mı hocam? Keşke bunu yapmasaydım, keşke bunu yapsaydım. Hastanede yatanlardan mı? Evet. Bilinci daha kapanmamış ama ağır bir ameliyat geçirmiş. Tansiyona bağlı beyin kanaması geçirmiş. Çok rastladım. Kendime de çok dersler çıkarttım. Sürekli koşturmaca, sürekli stres. Doğru. Ticaretin içerisindeyseniz çek, senet, artı ödeme günü bundan hiçbirine uymadıkları için sürekli bir gerginlik hali var. Ve ne oluyor? O gerginlik içerisinde para kazanıyor musunuz? Kazanıyorsunuz. Ama yay gibi gerginsiniz. Bir gün bir anda bir tansiyonunuz yükseliyor.
Gözünüzü yoğun bakımda açıyorsunuz. Bir tarafınız tutmuyor. Çok acı bir olay. Çok. Çok zor. Ve söylediği cümle, sağlığımın kıymetini bilmedim, siz bilin. Hiçbir şeye değmiyormuş. O hiçbir şey değmiyormuş dediği anda da yoğun bakımda tek başına kaldığı için kimse yok. Kimse yok. Benim babamın bana söylediği bir cümleyi söyleyeyim. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin hocam. Tüm ölmüşlerimize, yoğun bakımda kendine gelmişti. Akşam saat 11-12 yatağında oturuyor. Çok verdim dedi. Herkesin her şeyine koşturdum. Hiçbirinin hiçbir şeyini ihmal etmedim. Ve arkasını da takip etmedim, istemedim. Eğer yoksa da yok dedim, geçtim. Hepsi bana ne kadar iyi insan, ne kadar iyi insan dedi. Yüzünden ameliyat olduktan sonra, yüzündeki ameliyat da 27 sene önce maksiller sinüs karsinomu diyoruz. Şuradaki sinüs boşluğunda kanser. 4-5 ameliyat geçirdi. O ameliyattan sonra işi gücü bıraktı. Çok şükür yürüyordu, geziyordu. Sıvı gıdalar, püre tarzı şeyleri falan alıyordu. Ve başımızdaydı, bizimle beraberdi. Ama ilk bayramında kimse yoktu. Yüzü sarılı. İlk bayramda kimse yoktu. Şimdi izleyici diyor ki, hocam özelinizi niye anlatıyorsunuz? Ders alın diye anlatıyorum. Hepimizin yaşamları bir de birbirine benziyor. Benziyor. Hocanın yaşadığını yarın bir gün hepimiz Yaşayabiliriz. İlk bayramı yüzü sargılı, herkesin her şeyine koşturan İbrahim Şen bayram günü bekliyor. Yok. Kimse yok. Niye yok? O hastalık döneminde yine bir şey istenmiş. O isteneni vermediği için toplu halde tepki konuyor. Tepkinin günü, yeri, zamanı bugün mü ya? Hocam insan da Ve hayatta çok acımasız. çok acımasız. Ağladı. O ağlayınca ben de arka odaya geçtim. Ben de ağladım. Ve 27 yıl boyunca bu anı unutmadım. Ve öldüğü günde acımı tek başıma yaşamak istiyorum dedim. Çünkü o günün anısını. Haklısınız. Allah Ve babamın bana söylediği cümle şu: ben bu hatayı yaptım. Aslında hata değil. Ne kadar ulvi bir şey. evet. Ne kadar insani bir şey. Ama karşındaki insanlar kötüyse sen ne yapacaksın? Ben son anda hocam Allah bir kere daha rahmet eylesin babanızla birlikte bütün Tüm ölmüşlerimize. ölmüşlerimize. Ben hep şuna inanıyorum. İşte o son anlarda o keşkeler var ya, ikinci bir ömür verilse hiç kimse aynı hataları bence bir daha yapmaz. İşte Bu sefer hayatın ve yaşamın bir lütuf olduğunu düşünürsek onun tadına vararak yaşarız diye düşünüyorum. İşte ben de diyorum ki o ikinci bir kez bildiğimiz kadarıyla verilmiyor. O yüzden başkalarının yanmalarından dersler Ders çıkartalım. alalım. Biz onu yaşamayalım. Ya da en az oranda yaşayalım. Babamın son cümlesi, seni takdir ediyorum dedi. Benim yaptığım hataları yapmadın. Ne güzel. Mesafe koydun, sınır koydun. Senin verdiğinin kıymetini bilen, kendince, kendi imkanları dahilinde sana da bir şeyler vermeye çalıştı. Ve sen nerede sorunlu, problemli, nerede sıkıntılı varsa hepsinde mesafeyi korudun. O yüzden doğrusunu yapıyorsun, yolundan şaşma dedi. Zaten 57 yaşına geldim. Allah Ve güzel ömür versin. Toksikleri hayatımızdan, hepimizin ömründen uzak eylesin. kesinlikle. Ve inanın bu bizim elimizde. Doğru. Az olsun, öz olsun, benim olsun. Bizim olsun. Hocam, ölürken beyinde neler oluyor? O hani bütün vücudu ayakta tutan o sistemde de bir şeyler olsa gerek. Onu biz EEG dalgalarıyla yapılan çalışmalar var. EEG dediğimiz elektroensefalografi. Nasıl EKG'de kalbin kendi atımını, bir kriz var mı yok mu, ya da işte ona ait bir kalp ritim bozukluğu var mı yok mu onu görebiliyorsa, beyinde de dalgalar var. Bu dalgalar beyinde, zaten biz beyin ölümünü ona göre rapor veriyoruz. Hasta geldi, hani organ nakli yapılacak, beyin ölümü var mı yok mu diye. Beyinde o dalgalarda yavaşlama başlar. Beyinde ölümle beraber bir müddet daha dalga devam ediyor. Yani sizin
entübe dediğiniz, hiç konuşmayan, hiç hareket etmeyen bir insanda beyinde dalgalar var. Kalp durduktan sonra evet beyin tüm organları hükmediyor. Bu parmağını oynat diyor, oynatıyor. Ayak parmağını oynat diyor, oynatıyor. Sağa bak bakıyor, sola bak bakıyor. Emir komuta onda. Ama onu besleyen de kalp. Kan. Oradan pompalanıyor. O durdu. O durduğu andan birkaç dakika sonra zaten Beyin ölümü. bitiyor. Geri dönenler nasıl dönüyor? Geri dönenlerde beyin ölümü yok. Yok. Ha. Az önce ne dedin? Sinyal var yani. Var. Entübe olan da bunun bir örneğini hiç unutmam. Adana'da 2-2,5 aya yakın makineye bağlı beyinde subaraknoid kanama vardı. Onunla yatmıştı. Destek tedavisi 4 dörtlük verildi. Yani yoğun bakım başarısı bu aynı zamanda. Ve hasta o kanamanın biz müdahalesini falan yaptık ama ilk anda bir hasar görüyor. 2-2,5 ayın sonunda canlandı. Entübe olan. Tüpü çektik. Her entübe olan, her size yanıt vermeyen, az önce söylediğim dalga devam ediyor. Beyin canlı. Size tepki veremiyor. O yüzden onun geri dönüşü beyin ölümü olanın dönüşü anlamında değil. Değil. Duyup hissedebiliyorlar mı o sırada? Cevap veremiyor ama his ve duyu. Onu da EEG dalgalarından anladığımız evet dalgada değişiklik var. Artı sevdiği birisi yanına girdiği zaman o konuşmayan, duymayan kişinin nabız değeri yükseliyor. Yükseliyor. Ama konuşmuyor. Makineye bağlı. Nabız değeri yükseliyor. Gözünden yaşın geldiğini görebiliyorsunuz. O zaman buradan ne anlam çıkarıyoruz? Hepsi için geçerli değil. Duyuyor, tepki veremiyor. Duymasa, hissetmezse nabız öyle artmaz. Duymasa, hissetmese gözden o yaş gelmez. Ama tekrar diyorum hepsi için geçerli değil. Geçerli değil. Ağır olanlar hariç. Doğru. Hocam 2 sorum daha var size. Bunları da çok önemsiyorum. Ben keyifle cevaplandırıyorum. Her Sağ zaman olun. konunuz olmaktan da onur duyuyorum. Biz de öyle. Oluyor. Sizi ağırlamaktan çok mutluyuz. Hangi ağrılar ihmal edilmemeli? Baş ağrısı olarak kusmanın eşlik ettiği, epileptik nöbetin eşlik ettiği ağrı ihmal edilmemeli. Kusma, epileptik nöbet varsa beyinde tümör olma ihtimali var. Dolayısıyla en yakın hekime başvuruyorsunuz. Beyin MR, nörolojik muayene, eğer öyle bir şey varsa gecikmeden tedavinizi yaptırıyorsunuz. Ya da kusma yok, bulantı var, baş ağrısı var ama yürürken bir tarafa doğru böyle sendeliyor gibi dengesizlik diyorlar. Dengesizlik değil, tümörün veya kanamanın olduğu yerin karşı tarafında kuvvet kaybı olur. Kuvvet kaybı olduğu için arabayı sürerken eğer arabanın ön balans ayarları iyi değilse direksiyonu bıraktığın zaman bir tarafa doğru çeker. Bizim de ne tarafta kuvvet kaybı varsa kol veya bacakta o tarafa doğru dengesizlik olur. Ama bunun nedeni beyin. Beyindeki tümör, beyindeki kanama. Böyle bir şey varsa acil. 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 Artı beraberinde ağrı olarak boyunda bir ağrınız vardır. Kürek kemiğinizden kolunuza vuruyor. İşte kavanozu açamadım. Elimden bulaşık yıkarken tabak düştü. Ve ağrı kürek kemiğinden buraya kadar geliyorsa acilen hekiminize başvurun. Boyun fıtığı, boyunda kanal darlığı ya da o bölgedeki bir tümör, kırık olabilir. Kalça ağrısında ayağa kalktık. Üzerine bastığım anda kalçayla kasık arasında bir ağrı oluyorsa kalça problem var. Ne olabilir? Kırık olabilir. Kalçada eğer kortikosteroidi yüksek dozda kullanmışsanız avasküler nekroz diyoruz. O bölgenin beslenmesine bağlı bir nevi çürüme oluyor. Bunun erken dönemdeki tedavisi farklı, gecikmişteki tedavisi farklı. O yüzden böyle ayağa kalkıp bastığınızda kalçadan kasa vuran bir ağrı varsa mutlaka hekiminize görünün. Oturduğunuz zaman rahat, yattığınız zaman rahat, basınç oluyorsa. Ama oturduğumda da, yattığımda da, kalktığımda da, bastığımda da her türlü kalçamın içinden şiddetli bir ağrı gelip ayağıma doğru iniyor ve ayağımda uyuşukluk var diyorsanız bu da bir bel fıtığı olabilir.
Bunun için de mutlaka doktora başvurun diyorum ben. Bu ağrılar ihmale gelmez diyor Gelmez. Profesör Doktor Orhan Şen. Hocam ben bu aralar taktım bu konuya. Kas kaybı. Kas kütlemde azalma olduğunu da anlar mıyım vücudumda? Anlarsanız, O da sinyal verir mi? anlarsınız. Ne olur? Aynadan baktığınız zaman kolunuzun buradan sarktığını görürsünüz. Baktığınız zaman bacak kaslarınızda o bölgede böyle o zayıflığı hissedersiniz. Eski yani aynadan şimdi hepimiz de duş aldığınızda işte banyodayken falan saçımızı fönlerken ya da işte bakımımızı falan yaparken görüyoruz kendimizi. Bir incelme var diyorsanız bu kas zayıflığı. Bu e, menopozla beraber östrojen hormonundaki değişiklik sonucu sarkopeni diyoruz. Kadınlarda erkeklere göre daha fazla görülür. Maalesef. Dolayısıyla kas kütlesinde kayıp. Kas kütlesindeki kayıp sizde nörolojik bir hasar olmadan ister istemez az önce kavanozun örneğini verdim ya. Buna benzer şey evet yaparsınız ama zorlanırsınız. Hareket yaparken, yol yürürken zorlanırsınız. Ağrı hissedersiniz. Kasların ağrısını hissedersiniz. Bunu en aza indirmek için dirençli egzersizler yapmak gerekiyor. Çok ağır değil. O dirençli egzersizler aslında menopoza girmeden önce daha genç yaşlardan başlatıp devam ettirirsek o süreci hiç yaşamıyoruz. Ha bir de hastanın kendisinde ayakta kırık vardır. Ya da işte bir travma vardır ya da kolda elde bir travma vardır. Atel dediğimiz alçıya alınır. Orada da yeteri kadar kullanmadığı için o çıktıktan sonra diğer tarafa göre bir kas zayıflığı görülür. O kası güçlendirmeliyiz ki hareketlerimizi tekrar eski rahatlıkla yapabiliriz. Mükemmel bilgiler aldık kendisinden. Eksiğimiz var mı konuşacaklarımızda Derya? Ben çok faydalandım. İzleyicimizin de faydalanacağını ümit ediyorum. Şöyle söyleyeyim. Bir örnekle anlatayım. Tıp Fakültesi 4. sınıf öğrencisiyim. İçeri giren herkes ağlayarak çıkıyor. Sınavdayız. Genel cerrahi sınavındayız. Hoca sıkıştırıyor. Dörder dörder alıyordu. İçeriye girdik. Bana sınava hazırlandın mı, hazır mısın diye sordu ama pratikte, hastane stajımızda falan çok aktiftim. Oradan biliyor. Verdiğim cevap şuydu. Hocam, tıp derya deniz. Bir öğrenci olarak sorumluluğun gereği çalışmam gereken her yere çalıştım. Ama eksiğim var mı? Elbette var. Sorduğunuz soruya cevap veremesem de bu benim çalışmamamdan değil, kendi çalışabildiğim yerlerden. Çık dedi. Arkadaşlar falan böyle şaşırdı. Çıktım, soruyorlar hemen çıktın ne oldu dediler. Vallahi durum bu. Sonra baktık o gün bitiyor ve notlar asılıyor. En yüksek notu bana vermişti. Şimdi konuşacak çok şey var. Evet. Zaman sınırlı. Evet. Ben Ferda Hanım'la, Yor Medya'yla sabaha kadar yine konuşurum. Ama izleyici sıkmamak gerekiyor. Estağfurullah Siz hocam. ne zaman isterseniz ben Her koşar zaman. gelirim. Her zaman. Ben koşar gelirim. Sizlerle yayın yapmak, bildiğimi kendimle beraber öbür tarafa götürmemek, bildiğimi paylaşmak, ilmimin zekatını vermek adına bu fırsatı ben de iyi değerlendirmeye çalışıyorum. Hocam ayrıca bir şey için daha teşekkür etmek istiyorum veda etmeden önce. Kendisi organik işleriyle epey ilgili. Çukurova'dan zaten. Çukurova'da da yapmayacağım bu işi nerede yapacaksın değil mi hocam? Tabii. Sağ olun. Öyle güzel şeyler de yetiştiriyor ki hepsinden bana yolluyor. Zevkle. Allah razı olsun bir kere daha. Çok Allah var teşekkür ettiği ederiz. müddetçe de paylaşmaktan ayrı bir mutlu duyuyorum. Sağ olun, var olun. Profesör Doktor Orhan Şen bizimleydi. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Hoşça kalın.